Bazen en sıradan malzemeler biraz hayal gücüyle göz alıcı eserlere dönüşebilir. Bugün de o dönüşümlerden birine tanık olacaksınız. Hoş geldiniz. Bu videoda sade ama detaylarında sizi şaşırtacak bir vazo çalışmasının tüm detaylarını içeriyor. Mavi çiçeklerin dokunuşuyla tamamlanan, doğayla uyumlu, göz alıcı bir tasarım olacak. Kanalıma ilk kez denk geldiyseniz hatırlatmak isterim. Bu vazo devam eden bir serinin parçası. Önceki çalışmaları açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu tarz el emeği içeriklerin devamı için abone olmayı da unutmayın. Tasarımın başlangıç noktası yine sıradan bir plastik parçasıydı. Belki çoğunuzun hiç düşünmeden attığı bir malzeme. Bu çalışmada plastik bidonun taban kısmını kullandım. Yaklaşık 8-10 santim yukarıdan dikkatlice kestim. İç form oluşturmak için yine aynı tabandan içine oturacak, kenarlardan da birer santim boşluk kalacak şekilde yoğurt kabının formu, çapı iç kalıp için uygundu. Onu kullandım ve içerisine de ağırlık yapması için çakıl taşları doldurdum. Kalıplarımızın kolay çıkartılması için evinizde kullanılmış sıvı yağları bu amaç için kullanabilirsiniz. Formülümüz çok basit. Dış kalıbın içini, iç kalıbın da dışını yağlayacaksınız. Böylece harçla temas eden tüm yüzeyler kolaylıkla çıkmış olacak. Kullandığım karışımı bir önceki videomda göstermiştim. Özel bir formül. İzleyenlere hatırlatma, ilk kez izleyenler için de tekrar anlatmak istiyorum. Seramik fayans yapıştırma tozu ile başlıyorum. Çimento bazlı, içinde ince silis kumları var. Esneklik sağlayan katkılarıyla yüzeye güçlü bir tutuş veriyor. Elyaf katkılı çimento harcı ise işin sağlamlık kısmını güçlendiriyor. İçindeki lifler karışımın her noktasına örümcek ağı gibi yayılıyor. Çatlamayı önlüyor, dayanıklılığı arttırıyor. Normal karışımların içerisinde bulunan kum her yere homojen bir şekilde dağılmayabilir. Bazı yerlerde toplanır, bazı yerlerde hiç olmayabilir. O olmayan yerler biraz zayıf noktalarda kalır ve kırılmalar, çatlamalar da maalesef o bölgelerde olur. Ancak bu lifler karışımın her yerine eşit dağılır ve bütün yapı dengeli bir sağlamlık kazanır. Özellikle tamir harçları olarak da satılır bunlar. Yani belirli bölgelerdeki tamir yapılması gereken yerler için sağlamlık verdiği için bu karışım kullanılır. Dış mekan çalışmalarınızda da bu karışımları daha sağlam yapı oluşturacağı için kullanabilirsiniz. Son olarak kıvamı toparlamak ve suya dayanıklılık sağlamak için silikon bazlı derz dolgu tozu ekledim. Bunun birçok renk alternatiflerini bulabilirsiniz. Ben burada biraz kahve tonları çalışmak istediğim için terakota rengi silikon bazlı derz dolgu tozundan bir ölçü ve bir ölçüde beyaz ekleyerek böyle orta hoş bir renk oluşturdum. Gri tonlarda çalışmak istemedim bu kez. Kıvam çok önemli. Çok fazla su eklerseniz kırılganlığı artırmış olursunuz. Ne akacak kadar sulu ne de taş gibi sert olacak. Yüzeye güzelce yayılan ama formunu da koruyan bir kıvam yakalamalısınız. Bunun için su miktarını çok kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Tarifini de yine açıklamalarda sizin için bırakacağım. Mutlaka göz atmalısınız. Bu döküm sürecini bir önceki videoda tüm detaylarıyla paylaşmıştım. Eğer ilk kez izliyorsanız ya da ne ara bu aşamaya geldik diye düşünüyorsanız mutlaka önceki videoya göz atın. Bu video o çalışmanın devamı niteliğinde. Çok daha detaylı incelikler olacağı için buraları biraz hızlandırmam gerekti. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kalıptan çıkartmak için en az 3 gün bekletmemiz gerekiyor. 2 günden önce çıkartmaya kalkarsanız henüz içi tam kurumadığı için kırılma riski çok yüksek olabilir. 3 günün sonunda parçalarınızı rahatça çıkartabilirsiniz. 3 gün beklettim. Sonra kalıptan çıkarırken plastikleri biraz esnetmek için sıcak su döktüm ve kolayca çıkmasını sağladım. Bu çalışmada aynı taban kalıbı ikinci kez kullandım. İlk çıkartırken ağız kısmı biraz içe doğru daralma olduğu için kesmek zorunda kalmıştım. O kestiğim yerleri şeffaf bantla kapatarak kalıbı yeniden kullanılacak hale getirdim.
Bu ikinci dökümde dikkat etmeniz gereken en önemli detay arkadaşlar, vazomuzun ağız kısmını oluşturacağı için güzel bir ağız çapı olarak bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Bunun için dairesel şeklin düzgün çıkması için herhangi bir düz kaseye oturtabilirsiniz. Bu şekilde ne kadar geniş bir ağız istiyorsanız o açıklığı boşta bırakabilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar, harcımızın yapısı spatula ile güzelce sürülebilecek kıvamda olduğu için burada döküm yapmanıza da gerek yok. Plastik tavanın çevresine doğru harcımızı en az 1 santim kalınlığında düzgün bir halde sürerek düzeltebilirsiniz. Üzerinden fırçayla da şöyle bir gezdirdiğimiz zaman düzgün bir netlik oluşur ve gereksiz ağırlıklardan da fazla harç gitmesinden de korunmuş oluruz. Bu haliyle dökümü tamamladık ve en az 3 gün kurumaya bırakıyoruz. Artık iki parçamız hazır. Üst üste geldiklerinde çok hoş bir form oluşturdular. Geldik iki parçayı birleştirmeye. Bunun için küçük bir yapıştırma harcı hazırladım. Seramik yapıştırıcı, silikon bazlı derz dolgu tozu ve biraz da PVA tutkalı ekleyerek elimle şekil verebileceğim kulak memesi kıvamında bir harç elde ettim. Tabandaki boşluklara önceden hazırladığım harcı fırça yardımıyla yaydım. Bu harcı önce alt parçanın birleşme yüzeyine sürdüm. Sonra üst parçaya da tam oturacak şekilde eğriliklerine dikkat ederek yerleştirdim. Yamuk durmaması için yere paralel olmasına özen gösterdim. İç yüzeydeki birleşim yerlerini de düzelttim. Dışarıdan da pürüzsüz bir görüntü için üzerinden geçtim. İç yüzeyinin de düzgün olması için birleşme yerlerini, tabandaki eğrilikleri hepsini elden geçirdim. Fırça yardımıyla gayet güzel düzeltilebiliyor. Hatta birleşim yerlerine küçük çakıl taşları yerleştirerek o görüntüyü daha doğal, daha tamamlayıcı hale getirdim. Böylece ek yeri de gizlenmiş oldu. Ve işte en sevdiğim anlardan biri. Kalıptan çıktıktan sonra o küçük sürprizleri görmek. Bazı yerlerde harç kenarlara taşmış, kendi kendine doğallıkla şekillenmiş. Sanki doğanın eli değmiş gibi. Kayalar arasındaki girinti çıkıntılar gibi. Hiç bozmadım. O haliyle bırakmak istedim. Hatta bu bana öyle bir ilham verdi ki kayaların arasından usulca açmış küçük çiçekleri düşündüm. Ve dedim ki buralara nazik küçük mine çiçekleri kondurmalıyım. Bildiğiniz gibi elimde her zaman hazır tuttuğum ev yapımı seramik hamuru var. İster seramik ister porselen diyebilirsiniz ama aslında tamamen ev yapımı bir modelleme hamuru. İnce detaylarda çok başarılı. Beton yüzeyleri zarifleştiriyor. İlk denememde mine çiçeklerini bütün halde koydum. Ama o doğal yüzeyi kapatmak istemedim. Evet, o taşan kaya yüzeylerini bu çiçeklerle kapatmak istemedim. Bu bir haksızlık gibi düşündüm. O yüzden hemen vazgeçip çiçekleri küçük küçük serpiştirmeye karar verdim ki o güzellikler üzerleri örtülmesin. Bazen tasarım size nasıl olması gerektiğini söyler ya, bu da öyle bir andı. Beni bozma dedi sanki. Ve başladım çiçekleri yüzeyde tam da kendini gösterdiği yerlere kondurmaya. Bir bakıma tasarım kendi yolunu çizdi diyebilirim. Hamuru uygularken küçük bir püf noktası daha. Uygulayacağımız yüzeyi önce beyaz tutkalla fırçalayın, sonra hamuru yerleştirin. Böylece çok daha sağlam tutunacaklar. İnce çalıştığınızda hamur da çabuk kurur. Benimkiler bir gün içinde kurudu bile. Görüyorsunuz, küçük dokunuşlar bazen tasarımın ruhunu tamamen değiştirebiliyor. Şimdi bu güzellik biraz daha dinlensin. Bir sonraki aşamada boyama ve eskitme detaylarına geçeceğiz. Evet, bir gün beklettim ve tamamen kurudular. Şimdi geldik boya ve eskitme aşamasına. Tüm yüzeyi kahverengi eskitme boyasıyla fırçamı hafif nemlendirerek geçtim. Taş dokular kaybolmasın diye açık koyu geçişler verdim. Fazla gelen boyayı da nemli bezle alarak derinlik kazandırdım. Kahve tonlarının içine mavi çok yakışır diye düşündüm. Ve önce buz mavisiyle başladım. Üzerine metalik mavi ile hafif tonlar verdim. Mavi tonların üzerine de aynı şekilde kahve geçişleri yaptım. Böylece renkler birbirine daha doğal karıştı ve çiçeklerin detaylarını da ortaya çıkarttı. Son dokunuş olarak da parmak yaldızla hafif bakır ışıltılar ekledim. Bu yüzeye hafif bir hareket ve zarif bir ışık kattı. Aynı zamanda da çiçeklerin ince detaylarını da ortaya çıkarttı.
Kuruduktan sonra taş vernikle 2 kat koruma sağladım ve tabanına da mutlaka keçe yapıştırarak çalışmayı tamamladım. Ama hala bir eksik vardı. Bu tasarıma özellikle de o minik mavi mine çiçeklerine yakışacak küçük bir çiçek daha arıyordum. Tam da o sırada bir kenarda duran fosforlu yeşil saplı sıradan beyaz bir plastik çiçek gözüme takıldı. Belki de çoğumuzun hiç yüzüne bakmadan geçip gideceği bir çiçekti. Ama farklı bir gözle bakınca onun bu tasarımın tamamlayıcısı olabileceğini düşündüm. İlk olarak çiçeğin üst kısmını aynı vazoda kullandığım turkuaz mavisi, su yeşili ve metalik açık gri tonlarda boyadım. Bu tonlar vazonun genel havasıyla mükemmel bir uyum sağladı. Fosforlu yeşil sapını biraz doğallaştırmak için ona da güzel bir kahve tonlarıyla iddialı rengi de biraz kırdım. Espresso kahve tonunda eskitme kremi uyguladım. Son geçişleri de zeytin yeşiliyle yaptım ve sapın iddialı tonunu yumuşatarak dengeledim. Tüm bu dokunuşların sonunda hem renk uyumu hem de tasarım bütünlüğü ortaya çıktı. Çünkü mesele malzemenin ne olduğu değil, ona nasıl dokunduğunuz ve neye dönüştürdüğünüz. Ben sadece bir obje eklemedim. Onun tasarımın ruhuna uyum sağlamasını istedim. Ve işte en başta sıradan bir plastikle başlayan yolculuk şimdi tamamlandı. Bazen en güzel şeyler en beklenmedik yerlerden doğar. Bir plastik parçası bile elinizde şekillenip hayat bulabiliyor. İşte bu yüzden herkesin kendi dokunuşuyla güzelleştirebileceği bir şeyler mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben elimden geleni paylaştım. Umarım izlerken size de bir parça ilham verebilmişimdir. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna dokunmayı unutmayın lütfen. Ve en çok da yorumlarınızı merak ediyorum. Beni en çok mutlu eden şey sizin düşüncelerinizi duymak. Yeni videolarda yine birlikte üretmek dileğiyle. Sağlık, sevgi ve huzur hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.